Herkese selam arkadaşlar. Bugün Tenere 700 World Rate için fren hidrolikleri değişimi yapacağız. Aynı zamanda arka fren balatasını da değiştireceğiz. Şimdi işlemlere başlamadan önce hangi tip fren yağını kullanacağımızdan biraz bahsedeyim. Şu an elimde Motul DOT 5.1 ve Liqui-Moly 5.1 fren hidrolik yağım var. Tenere 700 için DOT 4 yağ öneriliyor. Fren hidroliklerini seçerken her zaman motosikletinizin fren sistemiyle uyumluluğunu mutlaka teyit edin. Şimdi her şeyden önce fren sisteminin nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Bir pedal var. Bu pedal içerisinde bir pompa var. Bu pompayla hidrolik hortum içerisindeki yağı ittiriyoruz. Kaliper içerisindeki pistonların birbirine yaklaşmasını sağlıyoruz. Fren sistemi basitçe bu şekilde çalışıyor. Peki hani hidrolik yağ yerine herhangi bir sıvı koysak olmuyor mu? Çok zorda kalırsanız sizi idare edecek şekilde olur. Biz dağda enerji içeceği koyup çalıştırdık Uludağ'da. Yarış sonrası fren hidrolikleri kaynayınca en azından nadiren hani ihtiyaç halinde frene basacak şekilde kullanarak değişimi yapmıştık. Tabii ki bu devamlı olarak kullanmanız imkansız. Diğer bir konu, bu tip frenlerin en büyük düşmanı ısı. Isı içerideki hidrolik yağının kaynamasına sebep oluyor. Kaynadığı zaman da içeride hava kabarcıkları oluşturuyor. Aynı çaydanlıkta fokurdayan bir su gibi kaynıyor. Çok yüksek derecelere ulaşıyor. Hava kabarcıkları oluşunca da fren tutmuyor. Hani bu haberlerde gördüğünüz kamyonun freni patladı, şöyle oldu, böyle oldu haberlerinin aslında sebebi hidrolik kaynaması. Hidrolik kaynayınca fren sistemine hava yaptırıyor. Hava yaptırınca frenler tutmuyor. Çünkü içerideki hava kabarcıkları hidrolik sıvısı kadar sıkı minerallere sahip değil. Yani içeride hava kabarcıkları bir balon gibi ezilerek aslında o frenin efektif bir şekilde pistonları sıkıştırmasını engelliyor. Demek ki nedir? Isı bizim fren sistemimiz için tam bir düşmanmış. O yüzden bu bağlamda fren hidroliklerinin kaynama dereceleriyle ilgili arka kısımlarında bilgiler var. Bu bilgilere bir göz atalım. Şimdi öncelikle Motul'ün bilgilerine bakacağım. Motul'de böyle arka kısmı çevirdiğiniz zaman bir minik rehbere ulaşıyorsunuz. Şimdi listeye hızlıca baktığımızda burada Motul'ün iki tip fren hidroliğinin özelliklerini vermiş. Üstteki listede Motul 5.1 no silikon, yani silikon içermeyen bir hidrolik, elimizdeki 5.1 ve Motul RBF 600. Şimdi burada kuru kaynama noktası ve ıslak kaynaması noktası olarak iki tane ibare var. Bunlar nedir? Bunu da birazdan açıklayacağım. Şimdi Motul 5.1'in kuru kaynama noktası 272 derecede. Yani bu fren hidroliği yeni üretildiyse, performansını koruyorsa ve sisteme yeni girdiyse 272 derecede kaynıyor. Motul RBF 600 ise 312 derecede kaynıyor. Yani arada yaklaşık 40 derecelik ciddi bir fark var. Daha sonra ıslak kaynama noktasına geldiğimizde Motul 5.1 185 derecede kaynarken Motul RBF 600 205 derecede kaynıyor. Yine burada da ciddi bir fark var. Islak kaynama noktası ve kuru kaynama noktası şunu ifade ediyor. Fren hidrolikleri yapısı gereği zamanla içerisine nem çekiyor. Nem de ne demek? Aslında içine su çekiyor demek. Suyun kaynama noktası nedir? 100 derece. Bunlar 272 derece ve 312 derecede kaynıyordu. Ne oldu? İçine su çektiği zaman kaynama noktaları aşağıya düştü. Yani aslında üreticilerin size 2 senede bir, 3 senede bir hidroliklerinizi değiştirin, ihmal etmeyin demesinin sebebi aslında bu. Kullansanız da kullanmasanız da bu ürünlerin bir raf ömrü var. Sisteme girdiklerinde de bir ömürleri var. Belli bir süre içerisinde bunlar yenilenmeli. Eğer yenilenmezse kaynama noktaları gördüğünüz gibi aşağıya düşüyor. Böylelikle frenin kaynaması daha kolaylaşıyor ve sisteminiz hava yapıyor. Dolayısıyla fren gibi önemli bir mekanizmanız çalışmıyor. Şimdi Liqui-Moly'nin fren hidroliğine bakıyorum. Bu kısımda 260 derece kuru kaynama noktası, 180 derece ıslak kaynama noktası var. Diğer önemli bir konu, fren hidrolikleri birbirleriyle karıştırılamıyor. Bunu kesinlikle unutmayın ve her hidrolik her fren sistemi için kullanılamıyor. Yani burada ne demiş? DOT 3, 4 ve 5.1. Yani DOT 3 kullanana da, 4 kullanana da, 5 kullanan sisteme de bu fren hidroliğini kullanabilirsiniz demek. Bu arada değinmiş olayım tekrardan, özellikle bu DOT 5.1. DOT 5 ile kesinlikle karıştırmayın. DOT 5 bambaşka bir dünya. Temel olarak DOT 4 ve 5.1'in farkı aslında DOT 5.1'in kaynama derecesi daha yüksek. Dolayısıyla daha performanslı. Ama negatif yönü ise daha çabuk nem çekiyor. Yani aslında
Yarış tipi, performans tipi kullanıyorsanız 5.1 tercih edip daha sık servis vermelisiniz. Ama DOT 4.1 günlük kullanım için oldukça yeterli ve bakım aralığı çok daha seyrek. Şimdi gereksiz olabilecek bilgilerle sizi daha fazla boğmak istemiyorum, sıkılmanızı istemiyorum. Temel olarak bilmeniz gereken mantıklar bunlardı. Şimdi motosiklette sistem nasıl? Bu arada vitesli motosikletlerde hemen hemen benzer bir sistem var. O yüzden bugün garajda Tenere 700 var ama farklı bir marka model motosikletinizin fren hidrolik değişiminde bugünkine benzer bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kısımda grenajın arkasında küçük bir fren hidrolik haznemiz var. Hatta hatırlarsanız sağ ön fren içinde üst silindirin hemen üzerinde bir fren merkezi var. Orada da bir hidrolik havuzu var. Bu hidrolik havuzu şu işe yarıyor. Siz frene bastıkça balata kalınlığı yaklaşık yarım santim. Bu balata zamanla azalıyor. Azalınca sisteme yağ eklenmesi lazım. İşte o yağı bu hazneden tamamlıyor. Eğer haznede minimumun altında bir yağ miktarınız varsa hazne artık sistemden hidrolik çekemeyecek. Hazne içerisindeki havayı çekecek. Dolayısıyla yine sisteme hava sokmuş olacaksınız. Bir diğer konu ise aslında bu işi yapan ustaların da sıklıkla atladığını görüyorum. Şimdi balatam bitmiş gördüğünüz gibi. Ben dibini ekmekle sıyırmışım. Burada hiçbir şey kalmamış. Şu gördüğünüz ise bizim fren pistonumuz. Bu tek pistonlu bir fren sistemi. Yani tek taraftan ittiren bir piston var. Diğer taraf sabit. Normalde çift piston, 4 pistonlu hatta 8 pistonlu frenler bile var piyasada. Şimdi ustam ne yapıyor biliyor musunuz? Balata bitti. Hidrolik haznesinde hidroliğimiz eksildi. Çünkü haznedeki yedek hidroliği sisteme aldı. Balata burada bittiği için piston ileride. Usta gidiyor bu haldeyken diyor buradaki haznedeki hidrolik sıvısı minimuma düşmüş. Ben bunu tamamlayayım diyor. Adam zorluk çekmesin, sıkıntı çekmesin diyor. Sonra sürücü alıyor bunu, gidiyor ya aynı ustaya ya farklı ustaya. Diyor ki abi diyor benim balatalar da bitti, bunları bir değiştirelim diyor. Ne yapıyor? Buradan şu pistonu içeri ittiriyor mecburen, balatayı buraya sığdıracak ya. Sistemde fazladan yağ var. Hidrolik haznesinde yedek kutusunda yağ dolu durumda. Sen buradan tekrar ittiriyorsun. Bu sefer ekstra hazne taşmaya başlıyor. Hatta ya da sıkışıyor. Taşamıyor aslında yani kapalı olduğu için. Taşamayınca ne yapıyor? Fren aslında basılı kalıyor. Basılı kalınca ne oluyor? Yüksek ısı üretiyor. Yüksek ısı üretince ne oluyor? Hem balatalarınız camlaşıyor, tutmamaya başlıyor. Hem de yine ekstra ısıdan hidroliğiniz kaynıyor. Dolayısıyla aslında bugün ben sadece fren petlerini değiştirip devam edecektim. Ancak hemen hızlıca bu hidrolik değişimini de size göstermek istediğim için hidrolikleri yenileyeceğim. Özellikle fren petlerinizi değiştirdiğiniz zaman hidrolik yedek kutusu kontrolünü mutlaka yapın. Yağ seviyesi maksimum çizgisinin üstüne mutlaka çıkmamış olacak. Bir diğer en önemli konulardan birisi, burada bir üretim tarihimiz var. 09-10-2019, yani bu yağ 7 sene önce üretilmiş. Bana sorarsanız bu iki yağ da şu anda çöp, hiçbir işe yaramaz. Ancak ben yarın sürüşe çıkacağım için bunları dolduracağım. O riski göze alıyorum. Muhtemelen de pazartesi günü tekrardan yağları değiştirmeye gideceğim. Şu anda acil bir şekilde bu pedleri değiştirmem lazım. Siz mutlaka dikkatli olun. Şişede tarihi görenler, dikkat etmiş olanlar olabilir. Ben özellikle söylüyorum dikkat etmeyenler için, fren hidrolikleri raf ömrüne sahipler. Kapalı kutuda olsa da, ağzı sıkıca kapatılsa da içerilerine bir miktar nem çekebilirler. Bu da kaynama noktalarını aşağıya çeker. Siz buna mutlaka dikkat edin. Şimdi hidroliklere değindik, fren petlerine değineceğiz. Şimdi sıra arka diskin kalınlığı. Bu disk ne zaman yıpranacak, ne zaman değiştirilecek? Bunun da tabii ki bir ölçüsü var. Sonuçta burada bu diski aşındıran bir balata var. Sürtünmeyle çalışan bir sistem. Bu da bir metal olduğu için zamanla incelebiliyor. Peki bu inceliğin limiti nedir? Şimdi hızlıca kılavuzu kontrol ettim. Orijinal kalınlığımız 5 milim olmalı ve 4,5 milimetrede limit olarak görülüyor. Şu anda diskimiz 5 milim kalınlığında. Herhangi bir aşınma yok. Şimdi tüm bu işleri yaparken çok basit aslında birkaç anahtara ihtiyacınız var. Kafanızda hiç büyütmeyin. Evinizde basit aletlerle bunu yapabilirsiniz. Hidroliğin tahliyesi için bir hortuma ihtiyacımız var. Benim selemin altında bu hortum bulunuyor. Bu hortumu ben arazide yakıt takviyesi almak veya yakıtı biten arkadaşlara yakıt verebilmek için kullanıyorum.
Bu arada açmışken filtremiz oldukça kirlenmiş ama yağlı duruyor. O yüzden bir problem yok. Daha sonra bunu da bir yıkama videosunu çekeceğiz. Hazır selenin altını açmışken akü değişim videomuzdan hatırlayanlar için burada bir akü durum göstergemiz vardı test için. Kontrol edelim. Yaklaşık 2 ay oldu bu aküyü takalı. Kullanıyorum. Hiçbir şekilde seviyede eksiklik yok. Gayet memnunum bu arada. Onu da eklemiş olayım. Şimdi her şeyden önce şu eski balatalardan bir kurtulalım. Pistonu geri yerine ittirelim. Daha sonra yeni balatalığı yerleştirelim. Ve en son sisteme yeni yağı verelim. Aslında yapmamız gereken şu. Ben şu an yapmayacağım. Sebebi tekrardan dediğim gibi hidrolik değiştireceğim. Normalde arka tekerleği söküp bu kaliperi yerinden çıkarıp şu pistonu elimize alıp pırıl pırıl yaptıktan sonra doğru bir yağ ile yağlayıp çalışmasını da kontrol etmek lazım. Ama şu anda öyle bir vaktimiz olmadığı için yapılabilecek en pratik şekilde, en hızlı şekilde size gösteriyorum. Şimdi kaliper üzerinde pimin sabit kalmasını sağlayan küçük pimi çıkarmak için ince uzun bir kargo burun alıyorum. Şu bizim balatalarımızı burada tutan ana pim. Bu da güvenlik pimimiz. Bunu bu şekilde direkt alabilirsiniz. Kaybetmeyin. Şimdi ucu düz ince bir tornavidayla pimi buradan dışarı doğru ittireceğim. Bu bizim ABS sensör kablomuz. Onu da zedelememeye özen gösterin. İçindeki şeyler var. Mesela şunu Türkiye'de bulamazsın. Bunu Bursa'da yaptırdım. Hepsi kıymetli ama hiçbir alta yaramıyorlar. Durumundalar şu anda. Şu alyanla sanırım ittirebilirim. Deneyeceğim. Balata dediğin böyle kullanılır. Bak. Şu bizim metal plakamız. Şu ince çizgi balatamız. Bu bitmiş. Sınırda bu. Problem yok. Ömründe kullanmışız. Ama bu burada çok az metali aşındırmış. Neredeyse hiç, yani son 2 freni falan fazla basmışım, öyle söyleyeyim. Servislerde genelde videolarda görüyorum. Yani burada daha 2-3 milim, 4 milim şey var, balata var. Bunu değiştiriyorlar tedbiri olsun diye. Ya tamam, önlem iyidir ama bu da bitmeden bunu çöpe atmaya gerek yok. Bu kadar kullanmayın ama yarısındayken de çöpe atmayın bu bitti deyip. Yani bu bitti yani, anladınız mı? Diğerleri bitmemiş. Şimdi gelelim balata seçim konusuna. Ben riske atmadım. Risk derken hani iyi performans gösteren balata arama çabasına girmedim. Doğrudan gittim. Endonezya üretimi Yamaha'nın servisinden orijinal Tenere'nin fren balatalarını aldım. Şimdi balata konusunda şöyle 2-3 tane seçeneğiniz var. Temelde 2 tane seçeneğiniz var. Eskiden, yani eskiden derken benim yarıştığım dönemlerde 2 tip balata vardı. Biri metalikti, diğeri organikti, reçineliydi. Organik reçineli olanlar yüksek performans gösteriyordu, çabuk bitiyordu. Metalik olanlar daha düşük performans gösteriyordu ama daha uzun ömürlü oluyordu. Ben her zaman organik olanı tercih ediyordum. Metalikte de aşınma daha az ama aşınma daha az olduğu için şimdi şu 50 metre içerisinde durmam gerekiyorken organik balatayla 10 metre fren basıyorsam metalik balatayla 15 metre fren basmam gerekiyordu. Ne yaptık? Yine hem elin kolun yoruluyor, performansın sürücü odaklı olarak düşüyor. Hem de frenlerini yine ısıtmış oluyorsun. Şimdi iniş yapmaya başlıyorsun. Bazen saatlerce, 45 dakika iniş yapıyorsun. Hiçbir şekilde fren dayanmıyor. Zaten freni orada dengeli kullanmazsan teraziye alıp her türlü, yani babası gelse şu anda bu motosikletlerde freni kaynatırsınız. Ben Tenere'de defalarca kaynattım. Bisiklette de çok kaynattım. Dolayısıyla önle desteklemek lazım. Ara ara nefes aldırmak lazım. Soğumasına izin vermek lazım. Bu şekilde dengeli kullanırsanız mutlu olursunuz. Şimdi Tenere'nin fren performansına gelince ön frenle ilgili hiçbir problem yok. Çünkü önde ne var? Hem sağda hem solda birer tane disk var. Aynı zamanda öndeki frenlerimizde 4'er piston, yani toplamda 8 piston, sağlı sollu 2 kaliper var. Önle ilgili ısı dağılımı çok iyi. Onunla ilgili problem yaşamıyoruz. Ancak arkada böyle çift disk koyabileceğiniz bir alan yok. Çünkü zıt tarafta
zincirimiz var. Genelde de arka taraflarda, özellikle bisikletlerde de öyle, arabalarda da öyle, motosikletlerde de öyle. Ön tarafta daha büyük çaplı fren diskleri kullanılırken arkada daha küçük çaplı fren diskleri kullanılıyor. Neden? Siz freni sıktığınızda motosiklet öne yığılıyor. Asıl ağırlık aslında ön tarafta. Yani arka kaymaya başlıyor. Yani freni kilitleseniz bile kaymaya başlıyor, motosiklet durmuyor ama önde yük olduğu için tutuş daha fazla. Ön fren aslında daha fazla basınç görüyor diyebilirim. Arkada bu basınç yok ama arkada benim sürüş tarzıma göre daha fazla kullandığım bir fren. Yani ben ne yapıyorum? Hem motosiklette hem bisiklette arka fren yettiği kadar arka freni kullanıyorum mümkünse. Çünkü önden kafadan kayarsanız kontrol edemezsiniz ama arkadan kaymayı kontrol edebiliyorum. Yetmediğinde ön taraftan ufak ufak desteklemeye başlıyorum. Veya arkanın ısındığını hissedersem, arkayı kaybettiğimi hissedersem ön tarafta desteklemeye başlıyorum. O sırada arka tarafa nefes aldırıyorum. Ancak Tenere'de şu anda bu yetmiyor. Niye? Makine çok ağır, durduramıyorum. Dolayısıyla bu freni iyileştirmek için iki tane seçeneğim var. Bir, fren hortumlarını metalik fren hortumlarıyla değiştireceğim. Bu plastiklere nazaran daha az esneme yaptığı için hidroliği arka pistona doğrudan iletiyor. Yani daha kesintisiz, esneme olmayan bir iletim sağlıyor. Yani sanki plastik hortumlarda sistemde hava varmış gibi bir sakız etkisi oluyor. Ama çelik hortumlarda bu çok çok daha tolere edilebilir durumda. İkinci seçenekte disk çapını büyütmek. Şimdi ben bu motosikleti, yani disk büyüdükçe bunu durdurmak için uygulamam gereken kuvvet daha da azalıyor. Ancak negatifi de daha fazla ağırlık oluşturuyor. Aynı zamanda disk yaklaşıyor zemine ve taşa, kayaya, oduna çarpma ihtimali daha da artıyor. Disk çapı büyüyünce daha kolay durma olayı ne? Şimdi siz bu lastiği böyle mi kolay çevirebildiniz? Yoksa merkezden mi kolay çevirebildiniz? Aynen durum o. Ne kadar çember dışına yaklaşırsa diskiniz o kadar rahat durdurursunuz. Ama dediğim gibi sağa sola vurma ihtimaliniz artar, ağırlığınız artar. Aynı zamanda disk çapının büyümesi bize şöyle bir performansta da katkı sağlıyor. Diskin yüzey alanı genişliyor. Yani metal miktarı arttığı için bu aletin soğuması da kolaylaşıyor, rüzgar alması da kolaylaşıyor. Yani ne oluyordu? Isınınca kaymıyordu, soğuyunca da sağlıklı çalışıyordu. Soğuk fren de bize daha yüksek performans veriyor. Yine çelik fren hortum kitini Almanya'dan getirtebilirsem kendime uygun bir disk de bulacağım ve disk çapını da büyüteceğim. Bu kaliper bir adaptörle daha dışarı alınıyor. ABS sensörü muhtemelen iptal oluyor ama ABS iptali muhtemelen problem olmayacak benim için. Şimdi hızlıca şu balatalara bir bakalım. Balatalar konusunda şunu unutmayın. Bu balataya yağ değmeyecek. Yani elinizle dahi olsa balata yüzeyine dokunmamaya özen gösterin. Özellikle Çineli organik balatalar sünger gibi yağı bir damla aldığı zaman bunu ısıtsanız da, yaksanız da, zımparalasanız da bu oradan geçmiyor ve o yağı size adım adım vermeye devam ediyor. Dolayısıyla freniniz tutmuyor. Şimdi üst üste koyduğumuzda böyle bir fren kalınlığı var. Balata kalınlığı var. Sıfır balata bu. Bitmiş balata bu. Siz balatanızı değiştirirken bunu referans alarak hareket edebilirsiniz. Şimdi balata montajını yapacağım. Az önce pimi detaylı görememiş olabilirsiniz. Burada sürtünmeyi azaltmak için bir halka var. İlk başta kargo burunla söktüğüm güvenlik pimi de bu. Bu delikten içeri geçiyor ve pimi sabit tutuyor. Pedlerin kaliperden ayrılmasını engelliyor. Bunları bir temizleyelim. Çok hafif bir film tabakası oluşturacak şekilde de yağlayacağım. O şekilde temiz bir şekilde montajını yapacağız. Şimdi şu pistonu da bir dışarı çıkaralım. Olabildiğince en azından kaliperi sökmesem de buradan temizlemeye çalışayım. Arka frene basıyorum. Pistonu takip ediyorum. Diske dayanmayacak. Dayanmasın yani. Sistem hava çekebilir. Önemli değil. Zaten yağı yenileyeceğiz. Birazdan pistonun artık temiz kısmı gelmeye başladı. Tamam. Bu kadar yeterli. Balata spray sıkıyorum. Selden dolayı garajı dağıttım, o yüzden kompresör maalesef yok yanında. Şimdi ben bu mendili
Onun arka tarafına geçireceğim. Bayağı temizliyor. Şimdi pistonu tekrar yerine ittiriyorum. Balatalarımız henüz yepyeniyken diskimizi de şöyle bir eski kirlerinden hem ön hem arka tarafından arındıralım. Artık yeni balataları yerine yerleştirmek için hazırız. Bu arada orijinal balatalar, kodları bu. Brembo. Tırnak arkada bir yuvaya giriyor, hissedersiniz. Bu da zaten pimden geçiyor. Özellikle üstte pin deliğini görmenizi istiyorum. Yukarıya denk getirmeyi unutmayın. Gir o deliğe de göreyim. Soğumadan hemen devam edelim. Şu yan paneli sökeceğim hızlıca. Yedek hidrolik haznemizi açıyorum. Açmadan önce sağına soluna biraz bez koyalım hidrolik sızmasına karşın. Hidrolik metal aksamınıza, plastik aksama, boyalı yüzeylere hepsine zarar verebiliyor. Motosikletinize bulaşmamasına özen gösterirseniz daha iyi bir çalışma yapmış olursunuz. Şimdi eski hattın içerisinde DOT 4 var. 5.1 ile karıştırmayacağız. Sistemdeki tüm yağın tamamen boşaldığına emin olacağız. İç kısma da pislik düşürmemeye dikkat edeceğiz. Şöyle üst grenajdan pislik düşecek gibi geldi. O yüzden kapağı tekrar yerine koydum. Normalde motosikleti tertemiz yapar öyle çalışırım. İzleyenler bilir ama yarın sürüş olacağı için biraz acele ediyorum. Böyle koyduk mu pislik düşmesini engelleriz. Mantıkta aslında yapacağımız işlem çok basit. Fren hattı bu hortumdan buraya geliyor. Kalipere giriyor, pistonu ittiriyor. Ve burada bir tahliye vanamız var. Bu tamamen fren hidroliğini değiştirmeniz için yapılmış bir vana. Vana derken bu alt kısımda banjo bolt mu diyorlar İngilizce. Öyle bir vida bu. Bunu gevşettiğiniz zaman vida içerisindeki delik boşa çıkıyor. Dolayısıyla aynı bir musluğun vanasını açmış gibi tahliye yapabiliyorsunuz. Bunun üstünde bir plastik kapak var. Kapağı çıkarayım hemen. Prensipte mantık şu. Vanayı gevşetiyorum. Arka fren pedalına basıyorum. Basılıyken fren pedalı, vanayı kapatıyorum. Pedalı bırakıyorum. Vanayı gevşetiyorum. Pedala basıyorum. Vanayı kapatıyorum. Pedalı bırakıyorum. Ve bu esnada yedek fren hidrolik haznesindeki hidrolik yağının minimumun altına düşmemesine dikkat ediyoruz. Oradan hiçbir şekilde hava kabarcığı girmeyecek. Sistem devamlı olarak içeri hidrolik çekecek. Hemen uygulayalım. Şimdi bir pet şişe alıyoruz. Bizim emektar hortumu vana dediğim kısma yerleştiriyoruz. Bu su çantalarının heybe hortumu, öyle söyleyeyim. Hayvana serumu bağladık. İşe başlamadan önce güzelce sabitleyin. Hatta bir plastik kelepçe atsak daha iyi olacak. Oradan çıkıp siniri bozup duracağını baştan sağlam yapalım. Sonra rahat edelim. Şöyle bir trik daha. Plastik kelepçeleri kullanırken
Böyle uzun bir şey için, parça bağlamak için kullanıyorsun ya. Sonra onu açman gerekiyor. Açarken olabildiğince uzak bölümden kesip buradan atık parçayı çıkarın. Elinizde böyle kısa küçük parçalar kalır. Yine bunları böyle ıvır zıvır işlerde değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Enteresan 11 anahtar. Vanayı gevşettim. Arka frene bastım. Vanayı kapattım. Arka freni bıraktım. Tekrarlıyorum. Vanayı gevşettim. Arka freni bastım. Vanayı kapattım. Pedalı bıraktım. Vanayı gevşettim. Arka frene bastım. Vanayı kapattım. Pedalı bıraktım. Tüm bunlar olurken yedek rezervuardaki hidrolik seviyesini hala takip ediyorum bir gözümle. Minimumun altına düştüğü anda buradan hidrolik ekleyeceğim. Vanayı gevşettim, pedala bastım, vanayı kapattım. Gevşettim, pompaladık, kapattık. Gevşettik, 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 pompaladık, kapattık. Şimdi fren hidrolik seviyemiz azaldı. Hemen hazneye buradan maksimuma kadar hidrolik ekliyorum. Motosiklete dökmeyin. Küçük bir huni yardımıyla yapsanız daha kolay olur. Evet. Bu arada kirli yağ takip edebilirsiniz. Şişeye boşalıyor şu an. Böyle leş gibi simsiyah bir hidrolik yağ akıyor. Sistemden yepyeni bir yağ akmaya devam edene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Videoyu uzatmamak adına bu kısımları kırpıyorum. Gözüm her zaman yedek hidrolik haznesinde. Bu arada muhtemelen yeni yağ gelmeye başladı. Ama riske atmamak adına devam ediyorum. İçeride eski yağ kalıntısı kalmadığından emin oluyorum. Burada lower level ve upper, yani en alt ve en üst şeklinde işaretlenmiş. En üst seviyenin biraz altına kadar hazneyi dolduruyorum. Bu arada son kez hidroliğin buradan nasıl eksildiğini de görmenizi istiyorum. Gevşettim, pedala bastım, kapattım, pedalı bıraktım. Hidrolik pedalı hazneden görüyorsunuz. Evet, pedalı yeterli. Şimdi az önceki gibi tekrardan hazneyi upper level, yani en üst noktanın biraz altında olacak şekilde dolduruyorum. Şimdi diyafram tertemiz, kirletmeden yine temiz bir şekilde hazneye yerleştirdik. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Bu arada vana kapalı. Artık bezleri alabiliriz. Biraz daha sık kapatmaya çalışacağım. Çok sıkmanıza gerek yok. Hiçbir yere yağ atmadan tertemiz bir şekilde hallettik. Yan paneli tekrar yerine yerleştireceğim. Burada küçük siyah bir pin var. O pin buradaki plastik yuvaya girecek. İlk önce evet, plastik kelepçe işe yaramış gördüğünüz gibi. Evet, işlem bu kadar. Çıkan eski yağımızın durumu bu. Ki burada temiz yağ da var. Yeni fren balatalarının bir rodaj süresi vardır. Rodaj alışma süreci demek. Bu alışma sürecini atlatırken lütfen dikkatli olun. Freniniz bir süre tam performansını göstermeyebilir. Bu arada kapatmadan önce değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hepsini tek tek okuyorum. Şu anda yaklaşık olarak 600 aboneye ulaştık. Videoyu beğenip paylaşmanız, ücretsiz bir şekilde abone olmanız bu kanalın büyümesine fayda sağlayacak. Bu konuda bu şekilde bir yardımınız olabilir bana. Hem arka fren balatalarımızı hem de arka fren sisteminin tüm hidrolik yağını yenilemiş olduk. Gördüğünüz gibi hiç göz korkutacak zorlukta bir işlem değil. Kendiniz çekinmeyin, kendiniz halledebilirsiniz. Hem öğrenmiş olursunuz hem motorunuzu daha iyi tanımış olursunuz. Çok da keyif alırsınız.
Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsini dikkate alıyorum. Olabildiğince de zaten hepsine cevap verdiğimi görüyorsunuzdur. Yine bana tavsiyeniz olursa, yanlışımı görürseniz lütfen söylemekten çekinmeyin. Hep beraber öğrenelim. Benim de işim bu değil. Sadece hobi olarak yapıyorum. Araştırmayı seviyorum. Kendi işimi kendim halletmeyi seviyorum. Mutlaka eksiklerim vardır. Yanlış, hatalı olduğum bir şey varsa söylerseniz ayrıca memnun olurum. Hep beraber tekrar öğrenmiş oluruz. Umarım faydalı olabilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok dikkat etsin. Görüşmek üzere.